Sosyal medyada uzun süre dolaşmış bir hikaye var. İnsanlar bunu çok beğendi, takip etti, yaydı. Ama herkesin kafasında bir şüphe vardı. Acaba bu hikaye birçok internette gezen hikaye gibi uydurma mıydı? Hayali miydi? Yoksa hakikaten gerçek miydi? İşte bizim derdimiz bunları araştırmak. Gerçekse izini sürmek, yerini bulmak, mezar taşını, yapısını, arazisini görmek, fotoğraflamak ve size aksettirmek. İşte o hikayelerden bir tanesinin peşine düştük ve ben size bugün bu tarihten adı üzerinde Gerçek Hikayeler bölümünde YouTube kanalımızda bunu anlatmaya çalışacağım. Taşlar yerine oturdu kitabına aldığımız fotoğraflarıyla, delilleriyle burada aksettirmeye çalıştığımız o meşhur hikayeyi. İstanbul'un kendisi alabildiğine fakir ama gönlü zengin olan sanatkar bir esnafını. Takkeci İbrahim Ağa'yı. Osmanlı'da hep merak edilir. Denilir ki büyük eserleri, Selahattin camileri, devasa medreseleri, hanları ya padişahlar yaparlar, ya padişah aileleri yaparlar ya da saltanata yakın paşalar, beyler, kadın efendiler yaparlar. Peki halk, halkın bu hayır eserlerinde, vakıf kurumlarında hiç emeği yok mudur? Onlar böyle bir eser vermek istemiş midir? Ortaya koyabilmiş midir? İşte tarihten bu gerçek hikayede anlatacağım zat bu soruların cevabını da verecektir. Osmanlı toplumunda en alt tabakada en az gelirli insanlar bile hayır eseri vermek için yanıp tutuşmaktadır. İşte onlardan bir tanesi de hikayemizin kahramanı Takkeci İbrahim Ağa'dır. İbrahim Ağa o günlerde İstanbul surlarının hemen dışında mütevazi bir evde oturmaktadır. Eşi vardır, çocukları vardır ama son derece dar gelirlidir. Onun zanaatı takke örmektir. Her gece kalkar, saatler süren uğraşlar içerisinde çeşit çeşit takkeler örer. Ki takke Osmanlı toplumunda son derece önemlidir. Kadınların başını örtmesi gibi Osmanlı toplumunda erkekler de başını örtmektedir. Sadece Osmanlı toplumunda değil, daha dünlere kadar dünya üzerinde erkeklerin başının açık gezmesi ayıp addedilmektedir. Başı örtülü olacak, hatta o kişinin kimliğine, kişiliğine, meşrebine, ilmi seviyesine, çapına göre de başlığının şekli değişecek, şekillenecek ve renklenecektir. İşte İbrahim Ağa çeşit çeşit takkeler örmekte. Ertesi günü bu takkelerini ipe dizip omzuna atmakta, sokak sokak gezip takkeci geldi diye bağırmakta, seslenmektedir. Akşamları yorgun argın evine gelir. Ailesiyle fakirhanesinde mütevazi sofrasına oturur. Sonra kalkar, yatsı namazını kılar ve erkenden yatar. Erken kalkmakta, takke işiyle uğraşmakta, ezan okunduğunda sabah namazına gitmekte, sonrasında rızkını aramak için kendisini İstanbul sokaklarına vurmaktadır. Tabi kıldığı namazlarda, namazların, ibadetlerin sonunda ellerini göklere kaldırıp için için dua etmektedir. Kimselerin bilmediği bir arzusu vardır. Nedir o arzusu? İstanbul Boğazı'nda yalılarda mı oturmak istemektedir? Emirgan'da bahçeleri mi olsun arzu etmektedir? Ya da Haliç'te köşkler? Hayır. Böyle bir hayali yoktur. Onun bu fani dünyada tek hayali bir cami yaptırmaktadır. Bir gün imkanlarım geniş olsa, bir cami yaptırsam, insanlar 5 vakit alnını bu camide secdeye koysa, namazların aralarında ilim halkaları toplansa dağılsa, insanlar bu mekanda benim elimle ortaya konulmuş bu ilim ve ibadet ortamında Allah'a biraz daha yakın olabilseler. Ama zordur tabii ki. Takke satmakla evini zor geçindiren bu adam camiyi nasıl inşa edecektir? Ama o yine ısrarla, gözyaşlarıyla, kalp çarpıntılarıyla dua etmeye devam etmektedir. Ve günlerden bir gün, gecelerden bir gece yatsı namazını kılmış ve yatağına çekilmiştir. Başını yastığa koyar ve uykuya dalar.
Uykusunda, rüyasında boylu postlu bir adam tam karşısına geçer ve ona seslenir. Takkeci İbrahim Ağa der, Bağdat'ta 2 salkım üzüm nasibim var. Git Bağdat'a ve bu üzümleri oradan al. Uyanır, şaşırmıştır. Bağdat'ta 2 salkım üzüm. Acayip bir rüyadır. Başını tekrar yastığa koyar. O boylu postlu adam bir daha dikilir karşısına. Rüyayı yeniden görmektedir. İbrahim Ağa, nasibini unutma. O 2 salkım üzümü oradan git Bağdat'ta al der. Telaşla uyanır. Allah Allah, hayırdır inşallah. Nedir bu rüyanın hali, ahvali, yorumu? Başını tekrar yastığa koyar. İri yarı adam üşenmeden bir daha çıkar karşısına. Sabaha kadar rüyayı kaç kez görmüş, uyanmış, uyumuş, yine aynı görüntüler, nidalar ve seslerle silkinip uyanmıştır. Sabah kalktığında rüyasını kimseciklere anlatamaz. İnsanların dalga geçmesinden endişe etmiştir. Ertesi gün olur, bir yarı adam yine karşısındadır. Nasibini unutma. Bağdat'a git ve 2 salkım üzümü nasibini oradan al. Çevresindekilere bu durumu anlatsa, hani böyle bir rüya gördüm dese, Bağdat'a gitsem mi dese ne diyecekleri ortadadır. Be hey adam, aklını peynir ekmekle mi yedin? İnsan hiç Bağdat'a 2 salkım üzüm için gider mi? Hadi gittin diyelim. 2 salkım üzümü de verdiler avucuna. Ne yapacaksın? Onları alıp geri mi geleceksin? Nereye koyacaksın? Hem yığınla para harcayıp 2 salkım üzüm için o emeklerinin heba olmasına değer mi? Ve daha neler neler diyecekler ve böyle ağır sözler duyacaktır. İbrahim Ağa neticede kararını verir. Bağdat'a gidecektir. 3 kuruşu vardır köşeye koydu. Hesaplar, ölçer, biçer. Bu para onun bir kervanla Bağdat'a gitmesine ve dönmesine ancak yetecektir. Peki Bağdat'ta nerede yatıp kalkacaktır? Ne yiyip içecektir? Yoktur başka parası ama kafaya koymuştur. Gitmelidir. Çünkü gördüğü rüyalar onu hakikaten bu yolculuğa itmiş ve inandırmıştır. Ailesiyle görüşür, kararını bildirir. Onlar da şaşırırlar ama bir şey de diyemezler. Bir kervan bulur, Bağdat yollarına giden bir kervan. Parasını öder ve yola çıkar. Günler günleri, haftalar haftaları kovalar. Ve derken takkeci İbrahim Ağa uzaktan Bağdat'ı görür. O masallar diyarı Bağdat. Yivli kubbeler, süslü minareler, aralarındaki kerpiç, toprak, düz damlı evler. Masalların Bağdat'ı onu karşılar. Karşılar karşılamasını ama cebinde bir kuruşu kalmamış bir adam Bağdat'ta ne yapacaktır? Biraz gezer dolaşır. Ebu Hanife Hazretleri'nin, İmam Rıfai Hazretleri'nin kabirlerinin, külliyelerinin bulunduğu Bağdat şehri. Gezer, dolaşır dolaşmasına ama aç karnına, yorgun argın ne kadar gezebilir ki bir insan? Nihayetinde bir han kapısına gelir. Tabii ki hana giremez. Cebinde parası yoktur. Hanın giriş kapısının kenarında duvarın dibine öylece çöker. Orada biraz soluklanayım der. Öyle yorulmuştur ki orada uyuyup kalır. Han ağası kapının üzerindeki penceresinden kapının kenarında uyuklamakta olan bu garibanı görür. İçeri girecek ama girememekte anlamıştır. Sesini çıkarmaz, bekler. İbrahim abi süre sonra uyanır. Müthiş acıkmıştır. Ama ne yiyecek alacak parası ne hana girecek imkanı vardır. Saatler geçer. Akşam olur, gece olur. Akşam ezanlarıyla beraber hanın kapısı kilitlenir. O kapının kenarına dışarıda öylece kala kalır. Gecenin bir yarısı yarı uyur yarı uykular bir vaziyette dinlenmeye çalışır. Ve derken gecenin bitiminde gün ağarmaktadır. Koşar en yakın camide sabah namazını kılar. Yürekten duasını yine yapar. Ya Rabbi nasip et der. İmkan ver der. İnsanların bir araya gelip sana yakın olabileceği bir ortam, bir cami inşa etmemi nasip et. Sonra yine aynı yere gelir. Hanın kapısında gece uyuklamakta olduğu yere çöker. Birazdan hanın kapısı açılır. Han ağası geceden boyu bu gariban adamın oraya çökmüş perişan halini görmüştür. Artık daha fazla dayanamaz. Kapıdan çıkar, yanına gelir ve selam verir. Hayırdır arkadaşım der. Yanına gelir ve selam verir. Hayırdır der.
Dünden beri han kapısında bekleşmedesin. Nerelerden gelip nerelere gitmektesin? İbrahim Ağa selamı alır ve anlatır. İstanbul'dan geliyorum der. Ve Bağdat'a geldim. Buraları görmek istedim der. Asıl niyetini söylemez. Nasıl söyleyecektir ki? 2 salkım üzüm için geldim ta İstanbul'dan denir mi adama? Han ağası konuşmakta olduğu ve gayet yorgun, aç bu adamın durumuna daha fazla dayanamaz. Hanın kapısının kenarına bir üzüm sardırılmıştır. Ve üzüm asmasının üzerinde salkım salkım üzümler olgunlaşmış öylece durmaktadır. Üzümlere doğru uzanır. Oradan 2 salkım üzüm koparır. Ve İbrahim Ağa'ya doğru uzatır. İbrahim Ağa heyecan içerisindedir. Şaşırmıştır. Aman ya Rabbi, rüyası gerçek olmaktadır. Utanarak avuçlarını uzatır. 2 salkım üzüm avuçlarını doldurmaktadır artık. Tabi öyle heyecanlanmış, öyle şaşırmıştır ki han ağasının gözünden bu durum kaçmaz. Hayırdır arkadaşlar, 2 salkım üzüm için bu kadar heyecanlanmaya değdi mi? İbrahim Ağa kemküm etse de han ağası ısrarcıdır. Sorar ve İbrahim Ağa ağzından baklayı çıkarır. Der ki, ben der bir süredir ilginç bir rüya görmekteyim. Rüyama giren bir kişi bana Bağdat'ta 2 salkım üzüm nasibim var. Git onu al deyip durmaktaydı. Ben de dayanamadım. İstanbullardan kalktım buraya geldim. Ve sen de bana şimdi 2 salkım üzüm uzatıyorsun. Rüyam çıktı der. Han ağası bir kahkaha koyuverir. Be adam der. Sendeki de akıl mıdır? İnsan hiç 2 salkım üzüm için Bağdat'a gelir mi ta İstanbullardan? Ve cümlesinin devamına bir cümle daha yapıştırır. Ben der, yıllardır bir rüya görürüm. Bana derler ki İstanbul'da bir takkeci İbrahim Ağa vardır. Evinin altında hazine vardır. Git onu al derler. Ben itibar etmem. Ama sen 2 salkım üzüme itibar edip kalkmış buraya gelmişsin. İbrahim Ağa'nın gözleri yuvalarından fırlayacak gibi olur. Karşıda hayatında ilk kez gördüğü bir adam onun adını anmakta ve evinin altında hazine var demektedir. Rüyanın tabiri aslında şimdi çıkmıştır. Onu ta İstanbul'dan oralara kadar getiren güç onun bu cümleyi duymasını istemektedir. Yıllardır hayalini kurduğu camiyi, yapabileceği imkanı evet İstanbul'da bulacaktır ama bunun havadisini Bağdat'ta alacaktır. İbrahim Ağa teşekkür eder üzümler için. Üstünü başını silker, kalkar. Han ağası buyur hana geç der ama o beklediği sorunun cevabını almıştır. Der ki Bağdat'a geleli birkaç gün oldu. Göreceğimi gördüm. Çoluk çocuk bekler. Artık İstanbul'a avdet zamanı gelmiştir der. Ve o gün İstanbul'a hareket edecek olan ilk kervanda yerini alır ve yola çıkar. Günler, haftalar geçer. Ve nihayetinde payitaht uzaklardan gözükür. İbrahim Ağa evine gelir. O küçücük kerpiç mütevazi birkaç odalı eve. Ve eve gelir gelmez ilk işi bir kazma bulmak olur. Yanında da bir kürek. Gecenin bir vakti evinin toprak zeminini kazmaya başlar. Bir süre kazıp biraz aşağılara indiğinde beklediğini bulmakla gecikmez. Bir toprak küpün üzeri çaputla bağlanmış ağzı kendisini gösteriverir. Küpü zorlukla topraktan çıkarıp ağzındaki çaputu açtığında çil çil altınlar ona bakmaktadır. İbrahim Ağa bu altınlarla neler yapsa gerektir? Boğaz'da bir yalı mı? Çamlıca'da bir köşk mü? Haliç'te bir konak mı? Emirgan'da dönüm dönüm bahçeler mi? Hayır. O Allah-u Teala'ya verdiği sözü tutacaktır. İnsanları onunla buluşturacağı bir mekan, bir cami inşa edecektir. Cami inşa edilir. İbrahim Ağa bu hikayeyi elbette unutmayacaktır. Ve sonradan gelen nesillerin de unutmasını istememektedir. Cami inşa edilip de sıra süslemelerine, çinlerine geldiği zaman çini ustalarına tembih eder. Ben der, sizin bildiğiniz ve alıştığınız çinilerden istemiyorum. Üzerinde salkım salkım üzümlerin sarktığı çiniler yapınız bana der. Ustalar eyvallah derler ve bu çiniler üretilir. Bir gün yolunuz Zeytinburnu'na düşerse, İstanbul surlarının hemen önünde E5'in kenarında takkeci İbrahim Ağa'nın camiine illaki uğrayınız.
Ama illaki namaz vakti gidiniz. Caminin namaz haricinde sıkı sıkı kilitlendiğini hatırdan çıkarmayınız. Niye kilitlenmektedir? Çünkü duvarlarında paha biçilmez çiniler vardır. Üzerinde salkım salkım üzümlerin tavandan yerlere doğru saktığı üzümler. Ve o üzümlerin şahsında, o mütevazi caminin şahsında kulağımıza küpe olan bir hikayeyi sakın unutmayınız ve çevrenize anlatınız. Temiz bir kalple Allah-u Teala'dan, onun rızasını gözeterek isteyeceğiniz hiçbir şey geri çevrilmeyecektir.